Adolf Hitler, milyonlarca insanın ölümü ve yıkık dökük onlarca ülke, 20. yüzyılın en karanlık figürü. Onun ardında bıraktığı miras, tarihin en karanlık dönemlerinden birine işaret ediyor. 20 Nisan 1889'da küçük bir Avusturya kasabasında, küçük bir evde dünyaya geldi. Babası Alois Hitler, katı bir disiplinci ve annesi Clara Hitler, onu sevgiyle büyüten bir kadındı. Ancak genç Hitler'in hayatının yönü, onun yetenekleri ve tutkularıyla çatışmaya başladığında değişmeye başladı. Genç Adolf resim yapmaya meraklıydı. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Bu dönemde onun dünya görüşü şekillenmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği 1914'te Alman İmparatorluğu'nun hizmetine girdi. Savaşın acımasızlığı ve Almanya'nın savaştan yenik ayrılması onun içsel öfkesini ve hırsını ateşledi. Azınlıkların Almanlardan daha fazla ön plana çıkarıldığını düşünerek ırkçı fikirlerini yaymaya başlamıştı. Mustafa Kemal bu dönemlerde harp okulunu bitirmiş, birçok cephede ün yapmış, kaybedilen savaşın tek kazanımı olarak Türk milleti için umut olma yolundaydı. Nerede olursa olsun kitap okuyor, devletin ve halkın tek kurtuluşu olarak gördüğü hürriyetçi fikirlerini her ortamda savunuyordu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Cumhuriyet rejimine geçileceğini, çağdaş ve ilerici bir toplum hedeflediğini birkaç sırdaşına da söylemişti. Dünyada ilk ve tek olarak bir lider kurulan bir millet meclisiyle Kurtuluş Savaşı yönetecekti. Hitler'in darbeyle yönetimi ele geçirmeye çalıştığı günlerde Türkiye emperyalist kuşatmayı yenmiş ve yeni Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmişti. Demokrasiyi çok isteyen Atatürk çok partili hayata geçmek için büyük çaba gösteriyordu. Savaşın ardından Hitler siyasi sahneye atıldı. Alman İşçi Partisi'ne katıldı ve kısa sürede lider oldu. Partiyi Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak yeniden adlandırdı. 1923'te başarısızlıkla sonuçlanan bira salonu darbesinde tutuklandı. Ancak her şey daha yeni başlıyordu. Hapishanede geçirdiği süre boyunca Hitler Nazilerin rehberi olacak Kavgam kitabını yazdı. Bu kitap, onun ideolojisinin temelini attı ve gelecekteki liderliğine öncülük etti. Hitler, hapishaneden çıktıktan sonra Almanya'da ekonomik zorluklarla boğuşan bir halkın umudu olarak yükseldi. 1933'te başbakan olarak atanan Hitler, zamanla tüm yetkileri aldı. Hitler'in totaliter rejime geçtiği dönemde, Türkiye demokrasiye geçiş için tüm çabaları harcıyordu. Atatürk'ün en büyük hayali olan çok partili meclis için denemeler yapılmaktaydı. Hitler ise kendi parlamento binasını kundaklatıp suçu komünistlere atarak, faşist hamlelerini arka arkaya hayata geçiriyordu. Hitler 1933 yılında Atatürk'e bir film göndermişti. Filmde sürekli Nazi birliklerini selamlayan Hitler vurgusu dikkat çekiyordu. Yanındakilerle bu filmi izleyen Atatürk çevresindekilere tarihe geçecek şu değerlendirmeyi yapacaktı. Efendim, bu adam filmde görüldüğü gibi teatral bir atılım ile işe girişti. Bugün bütün Almanya'nın askeri gücü onun elinde, yarın savaşa girecektir. O ve onun taklitçisi Mussolini savaş hazırlıkları ile uğraşmakta. Evet, yakın bir gelecekte savaşa dalacaklardır. Dalacaklardır çünkü asker değillerdir, savaş ne demek bilmezler. Savaş bir felakettir ve hele bu iki müttefik için kesinlikle ölümdür. Talih Almanya'ya öyle bir toprak vermiştir ki, o her zaman iki ateş arasında kalmaya mahkumdur. Gözü kapalı, hesapsız kitapsız kendine güvenme, tamamen otomatik bir ordu sistemi, ilk aşamada korkunç bir kuvvet etkisi yapacak. Fakat bir kere bir tarafı sakatlandı mı darmadağınık olacak. O çalışkan millet yere serilecektir. Ortada ne Hitler ne örgütü kalacaktır. Mussolini'den hiç söze gerek yoktur. O, efendisinin ortadan kalktığı gün yok demektir. Kısacası Atatürk'ün Mussolini ve Hitler için düşünceleri netti. Bunlar ülkelerini felakete götürecek ve uzak durulması gereken insanlardı. Hitler'in dünyayı savaşa götürdüğünü gözlemliyor ve dış politikasını buna göre şekillendiriyordu. Yunanistan'ın da içinde olduğu Balkan Birliği önemli bir mesajdı. Hitler bir gece karar alıp yabancı bilim adamlarını işten çıkarmıştı. Bu bilim adamları ABD dahil tüm ülkelere göçmenlik başvurusu yapsa da bir tek Türkiye kabul etti. Tüm dünya Hitler'den korkarken 10 yıllık devlet bu bilim adamlarına kucak açtı. Türkiye'de bilimsel çalışmaların öncüleri oldular ve birçok öğrenci yetiştirdiler. Hitler'in yerli yabancı kaynaklarda Atatürk'e özendiğiyle ilgili birçok görüş vardır Hitler'in sözlerinden. Almanya'daki Türk heyetlerine hürmetinden yola çıkarak bu iddiaları tekrarlanır. Atatürk dönemindeki liderlerle hep kıyaslanmıştır. Düşmanlık besleyenler benzetmelerle onu da bu korkunç insanlarla bir tutmaya çalışırlar. Oysa günümüzde hepsi silinip gitmişken Atatürk adına halen tezler, kitaplar yazılıyor. Almanya'nın Adolf Hitler'i hür milletini esarete götürmüş,
Atatürk ise esaret altındaki milletini özgürlüğe kavuşturmuştur. İtalya'nın Mussolini'si sivil olduğu halde başkomutanlık sevdasına düşmüş. Buna karşılık Atatürk, askerlik görevinin bittiğine inandığı anda sivil hayata geçmiştir. Gerek Hitler gerekse Mussolini toprak kazanma hırsıyla komşularının haklarına tecavüz etmişler. Atatürk ise 10 yıl önce savaştığı ülkeyle birlikte pakt kurmuştur. Onlar Cumhuriyeti imparatorluğa çevirmeye çalışmış, Atatürk ise bunun tam tersini yapmış. Bir imparatorluktan bir millete emanet ettiği cumhuriyet çıkarmıştır. Kısacası benzerlik değil zıtlık vardır. Bunu hiçbir tez değiştiremez.